Charles karşıda göründü. Bir sürü tekne var. Çok güzel görünüyor. Az kaldı. Bugünkü evim de burası. Charles'la gelip bir tekne turu yapmadan dönmek asla olmazdı. Günaydın. Yine bu güzel iskeleden merhaba demek istedim. Bugün 4. günüm. Dün burada atmosfer o kadar güzeldi ki gece mükemmeldi gerçekten ve kaçırmamak için hiç uyumak istemedim. 2'ye kadar falan oturdum. Sabah 6.30'da uyandım. Biraz uykusuzum ama yine de kesinlikle değdi. İyi ki de buraya böyle yarım günümü ayırmışım. Burada vakit geçirmişim. Burayı aklıma yazdım. Mutlaka bir daha geleceğim. Size de şiddetle öneriyorum. Şimdi hızlıca toparlanıp çok geçe kalmadan kahvaltımı da yapıp yola çıkmak istiyorum. Bugün yine kısa bir rota planladım. Yine eğer planladığım gibi giderse bol gezmeli, görmeli ve eğer olursa denize girmeli bir gün planladım. Bakalım, yolda tekrar görüşürüz. Çadırımı topladım. Eşyalarımı da yerleştirdim. Şimdi güzel manzarada kahvaltı zamanı. Bu şahane yerden artık maalesef ayrılma vakti. Buraya veda ediyoruz. Aperley'den ayrıldım. Şöyle bir patika yolu takip ediyorum. Üçağız'a kadar gitmeyi düşünüyorum. Bugün yaklaşık bir 7,5-8 kilometre galiba bir yol var. Şu an bu şekilde taşlık, makilik bir patikadan ilerliyorum. Bir zorluğu yok. Sahil kotunda hemen hemen sanırım ilerliyoruz. Çok öyle yükseliş, alçalış olmayacak bir rota. Üçağız'a kadar sanıyorum su ve market yine yok. Farklı bir durum olursa güncelleme yaparım zaten. Saat 9-9.30 gibi o civarda çıktım. Erken varıp Üçağız'a biraz orada gezmek istiyorum. Bakalım. Aperley pansiyondaki fiyatlardan bahsetmiş miydim hatırlamıyorum. Çadır için 25 lira alıyor kişi başı. Onun haricinde market olmadığı için eksiklerimi tamamlayamadım ve yeme içme ihtiyacımı da oradan giderdim. Kahvaltıya 50 lira aldı. Akşam yemeği köfte yedim. O da yol nerede? O da 50 lira. İşte onun haricinde deniz ürünleri var. İşte patates kızartması, salata, alkol var. Bira 30 lira sanırım. Fiyatlar böyle yani yaklaşık. Suyumu da oradan aldım. Zaten çok uzun bir rota olmayacak diye 1,5 litrelik bir şişe aldım. Yeteceğini düşünüyorum. Bugün de çok fazla yürümeyeceğim. Böyle. Çok tatlı insanlar bu arada. İşletme sahipleri Mustafa amca ve eşi Hatice abla. Çok güzel bir gün ve gece geçirdik. Çok güzel bir açıklık. Şu anda güneş olmasına rağmen çok da güzel esiyor. Burada kocaman bir su kuyusu herhalde. Evet. Böyle bir yer var. Şuradan da merdivenleri varmış. Aşağıya iniliyor. Zemin şu anda sadece kurumuş bir çamur gibi. Çok güzel.
Aperley'den sonra yaklaşık 5 kilometre oldu ve böyle bir patikada ilerliyorum. Yer yer düzlüğe çıkıyor, yer yer kapalı patika oluyor. 5. kilometrede ama şöyle bir yer var. Eğer yemeğiniz ve suyunuz varsa burası kamp için çok güzel bir yer. Hemen arkasında deniz var zaten. Şimdi çıkınca orayı da göstereceğim. Yol boyunca su kaynağı yok. İşletme Aperley de var en son. Suyunuzu oradan alırsanız eğer burada çok keyifli kampta yapabilirsiniz. Parkur zor değil, gayet keyifli. Sadece şöyle kayaların üzerinden gitmeniz gereken, aralarından geçmeniz gereken çok fazla yer var. Bazen işte batonları bırakıp ellerimizle tutunarak geçmemiz gerekiyor. Manzara hala mükemmel. Biraz sadece dikkatli basmakta fayda var. Üç Ağız karşıda göründü. Bir sürü tekne var. Çok güzel görünüyor. Az kaldı. Sanıyorum zorlu kayalık geçişler bitti. Şu anda böyle bir toprak patikadan ilerliyorum. Bu bölgede çok fazla kamp alanı yok dediler. Yalnız biraz önce gösterdiğim gibi belki düzlükler bulabilirsiniz. Kamp kurabiliyorsunuz ya da kale tarafında kuranlar da oluyormuş. Biraz Üç Ağız'ın çıkışında. Ama merkezde yer yok diye biliyorum. Pansiyonlar var. Uygun fiyatlı olanlar da varmış. Birkaç tane önerdiler. Gidince konuşacağım. Hem biraz bir günde dinlenme olur. Benim için de güzel bir duş, güzel bir uyku. Bir mola olur. Şuradan geliyorum. Burada yine bu Üç Ağız manzarasına bakan bir düzlük var. Burada kamp atmışlar. Maalesef çöplerini de bırakmışlar. Ateş yakmışlar. Bunları yapmamak kaydıyla bence burası da çok güzel bir kamp alanı olabilir. Aperley'den sonra yaklaşık 6,5 kilometre olmuş. Bugün parçalı bulutlu gösteriyordu aslında ama değil. Oldukça sıcak. Neyse en azından denizin tadını çıkarabileceğim diye umuyorum bugün. Sanırım liman ağzına şu an girmiş olmam lazım. Kalacak yer ayarlayıp sonra hemen bir tekne ayarlayacağım. Aperley'den çıktıktan sonra 7,5 kilometre olmuş tam olarak. Saat olarak da 2,5 saat olmuş. Hiç durmadım. 9 çeyrek geçe 9,5 gibi çıktım sanırım Aperley'den. Şu anda 12'ye çeyrek var. Hiç durmadım. Buraya böyle hızlıca gelmekti niyetim zaten. Günü burada geçirmek için. Planımda da bir aksilik çıkmadı. Üç Ağız'a ulaştık. Hadi bakalım. Bugünkü evim de burası. Odam böyle. Bugün burada dinleneceğim. Şimdi bir tekne ayarlayıp tura çıkacağım. Üç Ağız'da gelip bir tekne turu yapmadan dönmek asla olmazdı. Şimdi Cihan abi miydi? Adını hatırlamıyorum. Bir tekneciyle anlaştık. Simena, Kaleköy, Batıkşehir oraları gezdirecek. Aynı zamanda yüzmek de istiyorum dedim. Bir koya da gidecekmişiz. Orada da yüzeceğiz. Şimdi artık günün yarısını bu şekilde denizde değerlendirme vakti. Hatta burası Timusa. Buranın ismi Kaya Mezarı. Likyalıların Kaya Mezarlıkları burası. Eski burada milattan 2 yıl önce bu yörelerde Likyalılar falan yaşamış. Mezarlık yapmışlar buraya. Batışehir'de ölenler birazını buraya getirmişler, birazını Kaleköy ismine getirmişler. Teşekkürler. Çok güzel. Şuralarda kral mezarları var. Karşıda da tam şu an istikametimizde Simena Kalesi'nin bayrağı görünüyor. Oradan manzara çok güzel diye biliyorum. Bakalım oraya çıkacağım tabii.
Şu ada ve şu ada aslında birleşikmiş, depremden sonra yıkılmış. Burada yapıların kalıntılarını göreceksiniz dedi kaptan. Şurada kırmızı olan, hafif kızıl olan yer ocakmış mesela. Çok güzel ya. Evet. Şurada merdivenler görünüyor. Karşı taraf Kekova. Şu Kekova diyorlar ya. Ha evet. Ada bu. Batışehir şuradan başlıyor. Ta şurada bitiyor bak binalar falan. Hem suyun altında hem üstünde. Çok güzel. Direkt oraya gidelim. Tamam. Batışehir'den ondan sonra Kaleköy'de şurada arkada bir koy var. Orada denize gidelim. Tamam, olur, süper. Şu karşısı Kekova adasıymış. Orada şimdi kalıntıları göreceğiz. Batıkşehir'i göreceğiz. Önlerinden geçip sonra bir koyda yüzeceğiz. Batıkşehir'e geldik. Şimdi kalıntıları görmeye başlayacağız. Hem suyun üzerinde hem de altında olması lazım. Bakalım ne kadarını göreceğiz. Evet, şuralarda anlaşılıyor izleri. Su mükemmel görünüyor. Daha da buradan başlıyor. Hem binalar. Bak suyun içinde binalar, temeller görüyor. Bak böyle. Evet. Hem böyle hem yukarı binalar hem böyle suyun içinde binalar var. Evet. Hamam falan, merdivenler. Çok güzel. Suyun rengi muazzam. Şurası da bir hamam kalıntısıymış. Çok net bir şekilde duvar bölümleri görülebiliyor. Kekova Batıkşehir tarafını gezdik. Şimdi Karaköy tarafına ilerliyoruz. Semina'ya çıkacağım. Orayı gezmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Denize girmek istiyorum ama hava kapandı bir anda. Biraz serin de esiyor. Ama içinde kalsın da istemiyorum. Bakalım. Çok güzel bir tur oluyor. Bunu kesinlikle siz de planınıza ekleyin. Ve Kaleköy burası. Muhteşem görünüyor. Çok güzel bir yer. Yukarıda da Simena Kalesi. Buradan da kral mezarları şuralarda seçilmeye başladı. Tırmanışlar bitmiyor tabii ki de. Şimdi kaleye doğru çıkıyoruz. Yolu düzgün. Şöyle basamak basamak yapmışlar. Sadece biraz yorucu tabii. İyice yorulup terleyip sonra da denize girmek istiyorum. O yüzden sorun yok. Simena Kalesi'nin bulunduğu bu alan Kaleköy güzel bir tatil yeri de aynı zamanda. Çok güzel pansiyonlar, butik oteller var. Tatil için de değerlendirilebilir. Bir gün kesinlikle bunu yapmak istiyorum. Bu Kekova, Üçağız, işte Kaleköy bu bölgeye en azından bence bir hafta ayrılmalı. Şu sırt boyunca hep lahitler var. Şu an kale aslında yukarıda kaldı, geride kaldı. Henüz oraya çıkmadım. Ama buraya önce bakmak istedim. Geri dönüp kaleyi de gezip ineceğim. Emin olmamakla beraber bildiğim kadarıyla Demre'ye doğru giderken Likya yolundan saparak kaleye buralardan bir yerlerden tam neresi olduğunu bilmiyorum ama bir patika yolla da yürüyerek gelinebiliyor. Eğer tekne tercih etmeyeceksiniz bilginiz olsun. Demre yolunda kaleye çıkan bir patika var. Eğer yarın devam ederken görürsem o ayrımı orayı da gösteririm.
gezdik, gördük. Doyamadık ama artık çıkmak zorundaydık. Kaptan çünkü sınırlı süre veriyor. Şimdi bir yere yüzmeye gideceğiz ama hava kapandı. Biraz da esiyor. Aslında çekiniyorum ama buraya gelmişken buranın denizini tatmadan, burada yüzmeden dönmek istemiyorum. Sanırım ucunda donma ihtimali de olsa gireceğim. Ve denize girdim tabii ki. Serin havaya rağmen çok güzeldi, çok iyi geldi. Sezonu da böylece bu muhteşem Kekova'da kapatmış oldum. Buraya mutlaka daha sonra uzun bir süreliğine şans vereceğim. Şimdi artık biraz daha turlayıp pansiyona döneceğim. Biraz dinlenirim, bir şeyler yerim. Yarın için enerji toplamam lazım. Yarın uzun bir etap beni bekliyor. Demre'ye kadar gideceğim. Sonra artık maalesef dönüş başlayacak. Tekne turundan sonra odama geçip duşumu aldım. Bir şeyler atıştırdım. Biraz dinlendim. Ve şimdi gün batımını yakalamak için dışarıya çıktım. Ufak bir yer zaten Üçağız. Küçük bir tatil kasabası denilebilir. Çok tatlı ama çok sevimli. Özellikle Kaleköy tarafını çok beğendim. Mutlaka bir şans verilmeli. Yalnız Kaleköy biraz pahalıymış galiba. Kaptan öyle söyledi. Sezonda odalarda gecelik için 1000 lira, 2000 lira gibi talepler oluyormuş. Bilmiyorum ne kadar doğru. Burada ben şimdi pansiyonda kalıyorum. Kekova pansiyonla anlaştım. 200 lira ödedim kahvaltı dahil. Bir tane kamping alanının reklamı vardı. Telefon numarası vardı. Fiyat için o da 60 lira istedi. Kahvaltı için de 60 lira istedi. Yani çok mantıklı olmuyor baktığımızda. Onun haricinde burada çadır kuracak alan yok. Eğer buraya gelecekseniz, pansiyonda kalmak istemiyorsunuz ya buranın öncesinde, Üçağız köyünün öncesinde ya da sonrasında çıkışında bir yer bulmanız gerekiyor. Gelmeden önce uygun olabilecek noktaları ben zaten gösterdim. Yarın çıkarken de eğer görürsem onları da gösteririm. Günü burada bitireceğim bugün de. Artık yarın da son gün Demre'ye doğru yeni yollar beni bekliyor olacak. Merhaba. Üçağız şurada geride kaldı. Manzaralar çok güzel şu anda. Kurdum ve yağmur başladı.